Merhaba Kerimciğim, hoş geldin. İyi akşamlar. Merhaba Engin Hocam. Hoş bulduk. Selamlar. Ben kısaca bilgi vereyim. Bilenler zaten biliyordur ama bilmeyenler varsa aramızda diye. DNS sistemi açılımı dinamik nöromüsküler stabilizasyon. Yaklaşık bu 100 yıllık bir sistem. Vladimir Yanda ve Pavel Kolar'a dayanan Çek ekolü bir sistem. Sonrasında bu sistem aslında bir bebeğin hareket sistemini nasıl geliştirdiğini ilmini öğretiyor. Ve bu ilmi kuvvet antrenmanlarına biz nasıl uygulayabiliriz? Çünkü orada kusursuz bir hareket sisteminin gelişim modellemesi var. Aslında o modellemeyi bütün rehabilitasyon alanlarında, performans alanlarında her yerde kullanabiliyorsunuz. Dünyadaki hatta önemli tenisçiler bu sistemle çalışıyor. Yakup da bu sistemin kendisi PhD ile eğitmenlerinden bize DNS kuvvet antrenmanları ile ilgili bugün bir sunum yapacak. Ben herkese iyi bir webinar akşamı diliyorum. Kerimcim söz sende. Yes, Yakup, you can introduce yourself and we can start. Cool, cool. Thanks. So good evening, everyone. Thanks for having me here. My name is Jakub Novak. I'm originally a physical therapist from Prague. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Bugün sizlere DNS Kuvvet eğitimini antrenmanlarını anlatacağım. İsmim Yakup Novak. Prag'da fizyoterapist olarak çalışıyorum. But I'm specializing to kind of cover the gap between rehabilitation and training. So I'm treating and training a lot of professional athletes from Czech Republic and from other countries. Ancak ben de rehabilitasyon ve antrenman arasındaki boşluğu doldurarak kariyerimi geliştirdim ve Çek Cumhuriyeti'ndeki sporcularla çalışıyorum bu alanda. So, for example, Olympic weightlifters, track and field athletes, hockey players, and so on. So, this is my area, not rehab world. Benim çalıştığım alan rehabilitasyon alanı değil. Onun dışında daha olimpik sporcularla, olimpik haltercilerle, hokey oyuncularıyla ya da saha oyunu yapan sporcularla çalışıyorum. So, today I want to introduce you the new program, which is DNS Strength Training, which is like a new track from DNS world. Bugün sizlere yeni bir yani DNS dünyasında yeni bir yaklaşım olan DNS kuvvet antrenmanı serisini anlatmak için bir sunum yapacağım. Because in these courses, we are integrating the powerful DNS principles with actual training, with actual load. So, which is strong combination for everyday practice. Ve bu kurslarda, yani bu kurs içeriğinde DNS'in prensipleriyle kuvvet yükleme prensiplerinin bir arada kavuştuğu ve bu şekilde çok güçlü, efektif bir yöntem haline gelen bir seri şeklinde anlatıyoruz. So, the whole purpose of these courses, DNS strength training, is assess the movement, then prescribe corrective exercise, typically DNS or some lower exercise, and then train the pattern. So, load the person. Ve bu DNS kuvvet antrenmanının ana amacı ilk başta kişiyi değerlendirmek, daha sonrasında korektif egzersiz reçetesinde bulunmak, bunu da DNS veya farklı yöntemlere göre yapmak, daha sonrasında kişiyi antrenman yaptırmak yani yüklemek. So, probably most of you, when you will heard about DNS, you will be like, okay, it's like a baby exercises, right? Çoğumuz DNS dendiğinde aklına şu geliyor, evet yani bu bebek hareketleri değil mi diyorsunuz. So, especially in these strength training courses, we will not teach about babies, but the truth is that the principles of DNS are from developmental kinesiology. Hı hı. Evet, DNS kuvvet antrenmanlarında hiçbirimiz yani bebek üzerinde çalışmıyoruz. Yani da bebeği antrenman yaptırmaya çalışmıyoruz. Asıl gerçeği yani DNS yönteminin gerçeği şu. Gelişimsel kinezyoloji paternlerini ya da felsefesini kullanır. Because a healthy brain of the kid will show you
pure physiology of the movement. So how the body should move in ideal way. Evet, çünkü bir bebeğin beyni bize saf bir şekilde hareketin nasıl oluşacağını gösteriyor ya da nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor ve ideal olarak hareketin nasıl yapılacağını biz onların hareketinden görüyoruz. So in healthy kids, you will see typical nice muscle synergies, how to breathe, how to stabilize, how to foot load. On the other hand, in pathological kids, you will see typical disbalances. So the kids are like a reference point for us. Hı hı. Evet ve sağlıklı bir bebekte çok iyi bir kas sinerjisi oluşuyor. Beyin ve ya da nefes çok güzel oluşuyor. Stabilizasyon çok güzel yapıyor. Ayak yüklemelerini çok güzel yapıyor. Patolojik bir çocukta da daha dengesiz bir duruş oluşuyor. Yani biz burada çocuğu bir örnek olarak kullanıyoruz. But practically, in our DNS strength training courses, we are using DNS positions as a neurological warm-up, as like a warm-upping the brain, activating the proper muscles. Hı hı. Evet ve biz DNS uygulamalarında da bu nörolojik ya bu DNS uygulamalarını nörolojik bir ısınma gibi uyguluyoruz. Yani hem beyni hem de kasları aktive edecek bir uygulama şeklinde. We are also using like a DNS positions under the load. So you are still keeping good pattern, but you will load it. So you are combining quality and quantity of the movement. Ve DNS paterninde de yani kuvvet altında DNS de yaptırabiliyoruz. Kişi zaten güzel pozisyonu, iyi pozisyonu koruyor ve aynı zamanda DNS aynı zamanda bunun üzerine yüklemiş oluyoruz. Bu durumda hem miktarsal olarak hem de niteliksel olarak iyi bir görüntü sağlanıyor. Yüklenme efektif oluyor. And especially in this course, we will focus a lot to the traditional weightlifting. So we will just grab the traditional weightlifting exercise and we will use DNS principles to make them the most efficient. So we will cover deadlifts, heavy squats, bench presses, swings, everything. Hı. Ve bu kursta da geleneksel ağırlık kaldırma antrenmanlarını da karşılaştırıyoruz, bir yana koyuyoruz. Ve DNS'lerin nasıl daha etkili, yani en etkili hale getirebileceğini de konuşuyoruz bu hareketlilik paternlerinde. Örneğin deadlift, squat veya işte ağır kaldırılan hareketlerde bu egzersizler üzerinden DNS'i de konuşuyoruz. Nasıl entegre edebiliriz gibi. So there are like two main messages from the DNS strength training courses. One is to be able to finish the rehab process. And second part is how to improve performance. So one is more like a finish the rehab, and second one is like targeting the athletes, so improve performance. Hı hı. Evet, iki amacı oluyor. Yani bu DNS kuvvet antrenmanlarının iki ana hedefi var. Birincisi rehabilitasyon sürecini bitirebilmek. Bu biraz da rehabilitasyon alanında, rehabilitasyon sonları dönemini ya da kastedebiliyoruz. Ya da performansı arttırmak. Performans kısmında da sporcularla ilgili olan kısmı oluyor. So for example, we will cover version of deadlifts for injured population. So for how you should deadlift if you are in a rehab process. And then also we will cover how you should deadlift for maximum performance. So we will cover both spectrum of the strength training. Evet. Örneğin deadlift hareketini ele aldığımızda hem yaralanmış bir kişi nasıl daha uygun bir deadlift egzersizi yapabilir, rehabilitasyon alanında deadlift'i nasıl kullanılabilir, bunu anlatıyoruz. Diğer yandan da kişi performansını arttırmak için deadlift'i nasıl yapabilir? So, the whole reason why the DNS matter in a strength training is about movement efficiency. Yani tüm fikir hareketin yani etkin bir hareket çerçevesinde gelişiyor. So, if you improve movement efficiency, so the quality of the movement, it means biomechanic and neurophysiology, you can directly improve performance because you will move better. Eğer biz hareket etkinliğini arttırabiliyorsak hem nörofizyolojik hem de biyomekanik olarak biz direkt olarak performansı geliştirebiliyoruz. But also, indirectly, if you will improve movement efficiency, you can reduce tissue load. So you will use your joints
ideally, so you will not overload your soft tissues. Evet. Diğer yandan da dolaylı olarak yani dokulara binen yükleri de azaltmış oluyoruz ve bu şekilde de yaralanma riskinin azalıp aynı zamanda dokuların da daha etkili kullanılması oluşuyor. So the result will be you will increase tissue longevity. So your cartilage, meniscus, labras, they will stay longer in good condition. Evet. Yani bu algoritmada dokuların yüklenmesi azaldıktan sonra menisküs labrum gibi yapılardaki dokuların yükü arttığı için ya da evet, dokuları binen yük azaldığı için biz de daha fazla bir doku ömrü ile karşılaşabiliyoruz. And you will also reduce injury. So all these points will again helps you to improve performance and longevity. Evet. Diğer yandan da sakatlıklar azalabiliyor. Sakatlıklar azaldıktan sonra ya hem sakatların azalması hem de doku ömrünün artması da yine performansı artışı katkı sağlıyor. So this is our main message. In normal population, we want to improve longevity. In athletes, so professional athletes, we want to improve longevity and then secondary improve performance because this is why they are doing it. So professional athletes are being paid for performance. Yani ana amacımız da bu şekilde. Genel popülasyonda kişilerin daha uzun süre bu longeviteyi sağlamak yani daha uzun yaşamı geliştirmek. Sporcular için de yine bu sefer performansın artması. Çünkü onlarda bu konu daha da önemli hale geliyor. So when we are talking about efficiency of the movement, we are talking about that our joints are functionally centrated. Hareket etkinliği dediğimiz zaman e, burada bir terim ortaya çıkıyor. O da eklem merkezlemesi. So every joint is stabilized by passive structures like ligaments, capsule, cartilage, meniscus, labras. So passive structures. Her eklem pasif yapılar etrafından yani pasif yapılarla çevrilidir. Bu yapılar işte ligament, kapsül ya da labrum gibi. And active structures, so muscles. Ve aktif yapılar yani kas gibi. Both of these systems giving the brain, so the central nervous system, information, so the brain can manage the position of the joint by the active structures, by the muscles. Bu ikisi birden sentral sinir sistemine bir bilgi verir. İki yapı hem aktif hem pasif yapılar. Ve bu bilgi de eklemin nerede olduğu yani eklemin pozisyon hissini alabilmesini, pozisyon hissini sürdürebilmesini sağlar. So, if the joint is functionally centrated, it means that the muscles around the joints are working properly. So, you are loading the passive structures equally. You are not overloading passive structures. So, you are loading the cartilage equally, you are loading the labrum equally because of the good muscle coactivation. Hı. Eğer siz fonksiyonel olarak merkezli bir ekleminiz varsa yani bu da şu demek oluyor. Kaslar, etrafındaki kaslar uygun bir şekilde çalışıyordur demek oluyor. Bu böyle bir durumda ekleme eşit yük bindirmiş oluyorsunuz her tarafına ve bir bölgeyi çok fazla aşırı overload yapmamış oluyorsunuz. Aşırı yüklememiş oluyorsunuz. Yapmadığınız için de kartilaj gibi ya da oradaki labrum gibi yapılar daha iyi oluyor. Yani daha az yükleniyor, daha eşit yükleniyor. Eşit yüklendiği için de hareket ve oradaki uzun yani biyomekanik daha iyi sürdürülebiliyor. When the joint is decentrated, it means that some muscles are working too much, some muscles are not able to control the movement. So the result will be that part of the joint will be overloaded, especially in the terms of cartilage, labrum, intervertebral disc. Evet, eğer eklem merkezde değilse yani bu da şu demek belli bir bölge kaslar çok çalışıp belli bölgede yeterince çalışmıyor gibi olabilir. O zaman bir merkezi durum olmadığında bu sefer kartilaj ve labrum gibi yapılara da normalinden daha fazla yük biniyor. So for proper joint position,
The active structures are absolutely necessary because they can control the joint in a movement or in static positions, and they can control the joint on a proper place. O yüzden eklemlerin doğru yani uygun bir şekilde hizalanması çok kritik, önemli. Çünkü eğer merkezde bir eklem varsa bu da hem statik hem de dinamik olarak eklemin daha iyi hareket edebilmesini ve kendini kontrol edebilmesini sağlıyor. Now, the crucial part here is that your passive structures, they don't have blood supply. So there's a limited like skill or a limited capacity to adapt. So your cartilage, meniscus, or labrum can adapt that much like muscles. Hı hı. Evet, ve burada çok kritik bir yer de var. Pasif dokuların kanlanması yok. Yani kan desteği yok. O yüzden de belli bir yük kapasiteleri de var. O yüzden bu yük kapasiteleri de sınırlı yük kapasiteleri de olduğu için kartilaj ve diğer yapıların çok da fazla yük tolere edebilme durumları yok. Also, passive structures has limited capacity to regenerate. So if you will injure your muscle, you are in 4, 6 weeks back in a game. If you will injure your cartilage or your meniscus, you are done for half of the season. So the goal is to protect the passive structures. Evet yani burada pasif yapıların aynı zamanda yenilenmesi de çok sınırlı. Yenilenmesi sınırlı olduğu için örneğin kartilaj gibi bir yapı yaralandığında kas gibi bir toparlanma cevabı hemen gösteremiyor. Kişi işte eklem ya da pasif yapılarını eğer zarar görürse, yaralarsa sezonun yarısını kaçırabiliyor. So if your joints are functionally centrated, so your brain is controlling the joint positioning, you can load your passive structures nicely, so they will be able to adapt. Evet. Eğer fonksiyonel olarak merkezi eklemleriniz varsa beyniniz yani beyniniz komutları daha iyi bir şekilde vereceği için yani beyne giden komutlar ve oradan gelen komutlar pasif yapılar daha iyi yüklenmiş olacak ve vücut da buna adapte olabilecek. If your brain can control properly the joint position by the muscles, so your joint will be decentrated, your passive structures will be overloaded and they will maladapt. So it means degenerative changes. Eğer merkezde kaslar iyi bir şekilde kontrol edilemiyorsa yani ekleminiz merkezden taşmış bir durumdaysa o zaman bu sefer eklemler yani merkezden taşmış durumda olduğu için bu sefer yüklenmeye devam edecek. Yüklenmeye devam ettikçe bazı yapılar çok yüklenmeye devam ettikçe de maladaptasyon yani adaptasyon bozuklukları oluşacak. So there's, for example, nice research that your muscles will adapt in few weeks, but for example, your cartilage or your discs will adapt in a month, so 6 to 12 months. So you really need good control by the muscles to protect the joints. Evet. Araştırmalarda şunu gösteriyor. Eğer kas yaralanması yaşamışsanız sizin tekrardan toparlamanız birkaç haftayı bulabiliyorken eğer kartilaj gibi yapıları eğer yaralamışsanız bu sefer aylar olabiliyor. O yüzden gerçekten de eklemlerinizi korumaya, merkezde tutmaya ihtiyacınız var. And also, this is like everyday practice that most of my professional athletes, they are ending career because of the degenerative changes. So meniscus tear, cardiac damage, disc herniations, stress fractures. So the goal to improve performance and longevity is to be able to control joints by the active structures. Evet. Ve benim pek çok arkadaşım ve sporcular da sorry. Evet, bu sebeplerden dolayı yani her gün yaptıkları sporlardan dolayı kariyerlerini bitirebiliyorlar, bitirme seviyesine gelebiliyorlar. Çünkü dejeneratif değişiklikler vücuttaki, işte menisküsteki, disklerdeki ya da farklı dokulardaki ya da stres kaynaklı olan durumlar kişilerin kariyerini bitirebiliyor. Ve yani buradaki hedefimiz bizim sürdürülebilirliği yani longeviteyi daha fazla yapıp aktif dokuları daha merkeze almamız.
merkezde tutabilmemiz oluyor. And back to the kids. The evolution is very smart. So the healthy kids will show you the ideal motor control for longevity. On the other hand, the kids with some central nervous system problem will show you typically muscle disbalances, which leads to the overusing of the joints. So once again, we are using the muscle synergies from motor development as a reference point. Evet, sorry. Bu çocukları da yine dönecek olursak, çocukları değerlendirdiğimiz sırada ideal olarak onların ideal motor kontrollerini görebilmiş oluyoruz. Yani saf bir, iyi gelişmiş bir beyinde onlara bakarak direkt bunu anlayabilmiş oluyoruz ve onlar kendi motor kontrollerinde longevite için, sürdürülebilmek için çok da güzel yapabiliyorlar. Öbür yandan da iyi gelişmemiş bir beyin gelişim sırasında bu sefer kas dengesizliği yaratıyor. Bu da aşırı e, overuse yaratıyor eklemlerde. Bu durumdan dolayı işte siz kas sinerjilerine bakıp da e, nasıl geliştiğini çocuğun anlayabilirsiniz. So, unfortunately, uh, like professional sport is always push you above your limits. So, very often you will see that in maximum performance, your joints will be decentrated, like this guy who is throwing javelin. Maalesef de yaptığımız spor yani yapılan sporlar kişileri sınırlarının ötesine zorlayabiliyor. Ve maksimum eforu gerçekleştirmeleri gerekiyor. Solda gördüğünüz gibi cirit atıcısında yani atış sırasında eklemi merkezi dışında bir pozisyona gelmiş bu şekilde. So, when the load is too heavy, you will see that the brain will turn on like a primitive stabilization strategy, which is very similar to the primitive newborn posture. So, it was protractions, adductions, interrotations. Evet, eğer yük çok ağırsa, çok fazlaysa beyinde otomatik olarak ilkel stabilizasyon stratejileri gözleniyor. Aynı yeni doğan işte patolojik birinde olduğu gibi. Bu paterne göre de e, omuzda protraksiyon, addüksiyon ve internal rotasyon gözüküyor. So, here you will see a very nice example of the primitive stabilization strategy, which means a lot of loading to the passive structures. Evet, burada çok iyi bir primitif stabilizasyon stratejisi durumunu görebiliyorsunuz. Yani bu da pasif dokulara çok fazla yük binmesi demek. So she's not able to control the segments by the muscles. So she's definitely overusing her joints. Yani kesinlikle bu kişi merkezi segmentlerde destekleyemiyor ve eklemlerine çok fazla yük bindiriyor. Now, uh, it's clear that you cannot move the whole your life in perfect centration because very often there will be situations when you will collapse into the primitive strategies. The point for longevity is to be able to move as long as you can in good motor control. Evet. Yani tabii ki net bir şekilde de biz tüm hayatımız boyunca da kusursuz bir hareket paterninde de hareket edemeyiz. Yani tüm hayatımızı bu şekilde iyi bir şekilde primitif oluşmayacak şekilde yapamayız. Ancak yani bir yerden sonra artık tabii ki yük fazla gelip primitife doğru çökeriz. Ancak bizim hedefimiz yapabildiğimiz kadar fazla yani motor kontrolümüzü yapabildiğimiz kadar fazla iyi bir şekilde sürdürebilmek. So, for us is very crucial how we are able to stabilize the trunk. Bizim için gövdeyi nasıl stabilize edebildiğimiz oldukça önemli. Is a crucial from the neurophysiological point of view because it's the first thing what the healthy kid will do. But also it's important from biomechanical point of view because for force production, doesn't matter if it's legs or arms, you need really good
stable trunk. Evet. Ve nörofizyolojik bakış açısından bizim için yani sağlıklı bir etkinliği olabilmesi için oldukça önemli. Sağlıklı bir çocuktaki ilk şey aslında stabilizasyon. Aynı zamanda biyomekanik bakış açısıyla da oldukça önemli. Bu durumda da kuvvet üretimi daha iyi oluyor. Yani kuvvet üretiminin iyi olabilmesi için gövdenin çok iyi bir stabilizasyona ihtiyacı var. And they'll be very important which strategy you will use for trunk stability. If you will use good intra-abdominal pressure or you will use like a tensing. So this will be a very important topic for us. Evet, bizim için de çok önemli bir konu da şu ve oldukça önemli. Gövde stabilizasyonu kişi nasıl kullanıyor, hangi stratejiyle? Çok iyi bir intraabdominal basıncını mı yönlendiriyor yoksa orada yapamıyor mu ya da Heimlich gibi bir başka manevra mı yapıyor? So the intra-abdominal pressure is absolutely crucial for proper trunk stability. So when the diaphragm is going down, the abdominal wall and pelvic floor will eccentrically resist. So this will create intra-abdominal pressure. Evet. Bizim için intraabdominal basıncın kullanımı gövde stabilizasyonu için yani uygun bir gövde stabilizasyonu için çok kritik. Diyafram aşağı indikçe pelvik taban egzantrik olarak direnç gösterip intraabdominal basınç yaratılıyor. Thanks to the good expansion and good intra-abdominal pressure, you can pre-stretch the thoracolumbar fascia, which is crucial for stabilizing the spine against the shear forces. Ve iyi bir intraabdominal basınç da dağıtıldığı zaman torakolumbar fasya sayesinde bu makaslama kuvvetleri e, tüm çevreye dağıtılmış oluyor. There's a lot of like biomechanical studies on it, and it really shows how you can actually create stability of your spine thanks to the proper pre-stretch of the thoracolumbar fascia. Ve biyomekaniksel çalışmalar da bunu bize gösteriyor. Stabilizasyonun nasıl yaratıldığı ile ilgili. Yani bu stabilizasyon aşamalarını torakolumbar fasya sayesinde sağlıyoruz. Also, the intra-abdominal pressure is only force which can support your spine from the front. So it's absolutely crucial to keep the balance and keep neutral position of the spine during the deadlifting, for example. So there's no muscles which can really support the lumbar spine from the front. Ve intraabdominal basıncın da diğer bir önemi e, omurganın ön tarafında ki yani sağlayacak başka bir yapı olmadığı için sadece intraabdominal basınç sayesinde omurga işte çökmekten kurtuluyor diyebiliriz. Örneğin deadlift egzersizinde de bunun önemini oldukça görüyoruz. Yani intraabdominal basıncı sağlanması deadlift'in güvenli yapılabilmesi için oldukça önemli. Yani herhangi bir kas destek olmuyor ön taraftan. Sadece intraabdominal basınç destek oluyor. And also, the research shows that if you can pressurize properly, you can decompress the spine actually. That's the reason why you can like do heavy snatches or heavy back squat without injuring your intervertebral discs. Okay. You break up in a point, but I can translate. I think I catch the last part. But if I can't, I will tell again. Uh, intra-abdominal basınç. Sorry. I think it's better if you can repeat. Sorry, Jacob. Yeah. So the research shows that if you can pressurize properly, you can decompress the spine. So that's the reason why, even if you are doing heavy lifting, your intervertebral discs are totally fine. You can protect them. Okay. Araştırmalarda şunu gösteriyor ki e, intraabdominal basınçla birlikte biz omurgayı da dekompresyona sağlayabiliyoruz. Yani baskıyı azaltabiliyoruz. Bu sayede de eğer çok ağır bir yük kaldırsanız bile eğer intraabdominal basıncınız yeterince iyiyse bir problem oluşmuyor omurgada. But the strategy here is absolutely crucial. So what we will do a lot practically will be how to assess and how to train proper trunk stability. Ve stabilizasyon da bizim için oldukça önemli. Yani
değerlendirmemiz, yani omurganın nasıl uygun çalıştığını değerlendirmemiz ve ona göre uygulama yapmamız gerekir. Very often, clinically, you will see in a athletes or in a weightlifting population overpowering of the posterior chain and not enough ability to create intra-abdominal pressure, so it's not balanced. Evet. Yani burada da çoğunlukla gördüğümüz şey şu, özellikle sporcular, yani sporcular veya haltercilerde ya da ağırlık taşıyanlarda posterior zincirlerine çok fazla yük verip, aşırı yük verip yeterli bir optimal bir destek ön kısımdan stabilizasyon açısından sağlayamamaları. And this is like a key point because the extensors, they can biomechanically create tons of compression to the spine because of their anatomy. Vice versa, intra-abdominal pressure can decompress the spine. So it's absolutely crucial to have good coactivation. Evet. Ve bunu da anahtar nokta olarak şöyle düşünebiliriz. Ekstansör kaslar biyomekaniksel olarak omurgada tonlarca kilo ağırlıkta, büyük ağırlıkta kompresif kuvvetler yaratabiliyorlar veya onun gibi. Ancak intraabdominal basınç da diğer yandan oldukça iyi bir dekompresyon yaratıyor. O yüzden bu koaktivasyonu intraabdominal kasların intraabdominal basıncı sağlayınca bir koaktivasyon oldukça önemli. So this is a nice example how you can functionally centrate, for example, your spine. So your passive structures will be discs mostly, will be loaded equally and not overloaded. Ve bizim için fonksiyonel merkezleme de çok önemli. Yani pasif yapılar, disk gibi pasif yapıların yeterince yüklendiği ama aşırı yüklenmediğinden emin olmamız gerekiyor. This is crucial not only for disc injuries, but also, for example, for facet joints or spondylolysis problems. Yani sadece disk yaralanmasıyla aynı zamanda faset problemler ya da spondilolizis gibi problemlerde de görebiliyoruz bunun önemini. Now, in normal DNS courses, we are trying to just create quality of the movement. So in normal DNS courses, our first rule is just keep everything centrated and move in ideal way. DNS ya normal DNS kurslarında DNS A kursu gibi bizim asıl amacımız hareketi kaliteli bir şekilde yapabilmek. Mümkün olduğunca kaliteli hareket yaratabilmek. Ve yani oradaki tek amaç, asıl amaç merkezde tutup eklemleri ideal hareketi yaratmak. In the DNS course, strength training course, we will target also how much we should load. So how to program. Dns Kuvvet programında da bu sefer yani ne kadar daha yüklemeliyiz, yani nasıl yüklemeliyiz, ne kadar yüklemeliyiz de öğreniyoruz. Because everyone has some capacity. So total possible function, as we can see in this picture. Bu görselde gördüğünüz gibi herkesin işte muhtemel fonksiyon toplamı, totali şeklinde bir kapasitesi var. Now, you have functional capacity, which is zone, this green zone, and in this zone, you can move properly. So your brain is able to control the movement, so you have good movement efficiency. Evet, fonksiyonel kapasitelik bu yeşil alandaki bölümde, bu bölgede hareketler çok uygun bir şekilde yapılıyor ve beyin de çok etkili bir şekilde bu hareketleri kontrol edebiliyor bu bölgedeki, bu alandaki. But very often you will see in your athletes or patients that they have just small capacity to move properly, and very soon they will collapse into the decentration, as we saw, for example, as the girl tried to do the heavy squat and she collapsed into the primitive posture. Sporcularda ya da işte klinikte gördüğümüz şeklinde kişiler yani bir kapasite, yani ufak bir kapasite taşması durumunda desantre oluyorlar. Aynı ağır squat yapan kızda gördüğümüz gibi. Yani böyle bir durumda da merkezi pozisyonla, yani fonksiyonel kapasitesinin üzerinde merkezi pozisyonlarını sağlayamadıkları bir hale geliyorlar. So the goal of the proper training is to increase the
functional capacity to move properly. So you want to be able to keep in good quality of the movement most of the time in your training. Ve bizim amacımız da, hedefimiz de fonksiyonel kapasite miktarımızı ya da fonksiyonel kapasitemizi arttırmak. Ve hareketler, yani çoğu hareket sırasında da fonksiyonel eklemleri merkezi ve fonksiyonel kapasite kısmımızı sürdürebilmeyi amaçlıyoruz. And I'm not talking about like some metabolic threshold or aerobic threshold. I'm talking about neurological threshold. So this is neurological thing that your brain will turn into the primitive pattern. It's not a metabolic thing. Ancak ben burada metabolik bir eşikten ya da aerobik eşikten bahsetmiyorum. Nörolojik bir eşikten bahsediyorum. Yani öyle bir nörolojik eşik var ki bu eşikten sonra kişi ideal pozisyonu, ideal hareketi bozuyor ve ideal hareketten sapıyor. Bunu koruyacağımız eşiği kastediyorum. So this is what we are trying to do. We are trying to maximize your functional capacity to move properly. So it means that most of your trainings or performance, you are able to move properly. So it means longevity and less injuries. Ve bizim hedefimiz aslında antrenmanlarda fonksiyonel kapasitenin maksimum hale gelebilmesini sağlamak. Bu şekilde de performansın çoğunda kişilerin daha iyi hareket edebilmesini, daha uygun hareketler yapabilmesini ve hem yaralanmaların azalmasını hem de sürdürülebilirliği sağlıyoruz. So as we can see here, now we have 70 kilograms and everything is fine. There's a nice intra-abdominal pressure, one line between hip joint, knees, and ankles. Everything is centrated. Burada gördüğünüz gibi 70 kilo kaldırdığında kişi çok iyi bir abdominal basıncı var ve kalça diz ayak bileği de hepsi bir hizada merkezi bir şekilde koruyabiliyor. So his spine is perfectly uprighted. There's a parallel position between diaphragm and pelvic floor, and he has nice barrel here. Evet, omurgasını çok iyi bir şekilde merkezde tutuyor. Diyafram ve pelvik tabanı birbirine paralel ve iyi bir silindir şekli var gövdesinde. Now, this is more than the double body weight already. So amazing athlete. Şimdi yani bu kiloda bile 170 kiloda bile vücut ağırlığının iki katından fazlası var. Fazlasını kaldırıyor. Gerçekten çok iyi bir sporcu. No collapse. Everything's fine. Çökme yok, her şey iyi. Now, 220. 220 kiloda. It's hard, but still pretty good. There's a little bit of valgus, but still pretty good. Zorlanıyor. Yine çok iyi. Sadece ufak bir valgusu oldu. And now 270, and you will see how he will start to arch the back, so he will use primitive strategy. Şimdi daha da 270'lere çıktı. Bu sefer primitif stratejilerine başladı. Belindeki ark arttı. And also his knees will go inside. So you will see like a valgus at one moment. Dizler de daha içeriye valgusa gitti. So this is moment when he's above his functional threshold and his brain is restoring primitive stabilization strategy. İşte bu noktada kişi e, artık fonksiyonel eşiğini geçti, aştı ve şimdi primitif reflekslerini, yani primitif stratejilerini açığa çıkarıyor. So the proper training should be combination of enough load, so you will adapt, you'll be stronger, faster, more endurance. But also you should train the proper strategy, so you will increase your functional capacity to move properly. Hedefimiz burada yeterince yükleme sağlayabilmek. Yani yeterince yükleme olması gerekiyor ki kişi işte kuvvetini, direncini, enduransını, her şeyini artırabilsin. Aynı zamanda da yine kapasitesinde de fonksiyon kapasitesini de sağlayabilmek ki kişi daha etkili bir şekilde hareket yapabilsin. Because if you will move just a few times above your threshold,
So sometimes you will be decentrated. It's usually fine. Your joints will able to adapt. Çünkü eğer siz eşiğin üzerine birkaç kez çıkarsanız eklemleriniz birkaç kez merkezin dışında pozisyona gelecek. Ancak bu problem değil çünkü vücudunuz bunu tolere edebilir, adapte olabilir. But if your functional capacity is really small, it means that most of your trainings, you are very quickly in the zone of compensatory movements. So it means you are overusing your joints. So less longevity, less performance. Ama eğer sizin fonksiyonel kapasiteniz çok sınırlıysa ve siz çok hızlı bir şekilde kompansatör hareketler gerçekleştiriyorsanız o zaman hem işte yaralanma riskiniz artacak hem de bu sporu yaptığınız aktiviteyi daha uzun sürdüremeyeceksiniz. What is also good that if you will increase the total functional capacity, you will generally increase the maximum performance. So this is crucial for proper and performance enhancement. Aynı zamanda eğer fonksiyonel kapasitesini de arttırırsanız maksimum performansınız da artacak. Yani fonksiyonel kapasitenizin artışı da iyi yani bir gelişmeyle, performansa gelişmeyle sonuçlanacak. So the whole message of the DNS is it's matter not what you are doing, but how you are doing the exercises. Because you can do deadlift and it could be totally fine for your spine. And you can do deadlift and it can injure your spine. So this is absolutely crucial. Evet, bizim için de temel mesaj şu. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemli. Deadlift egzersizini çok iyi bir omurgada da yapabilirsin ve senin için çok iyi de gelebilir ve seni güçlendirebilir. Ya da deadlift egzersizi yaparsın, seni sakatlar. O yüzden bunun ayrımını yapmak oldukça önemli. Because remember, in short term, very often the athletes will be able to like survive. But in long term, this quality of the movement absolutely matter. Evet. Kısa dönemde yani vücut orada yaşamda kalma gibi bir aktivite. Yani kısa dönem bunları yaparsak eğer vücut işte hayatta kalabilir. Ama uzun dönem yaparsak bu sefer problemler aşağı çıkar. Especially for the spine stability and intraabdominal pressure, I did a lot of studies during my PhD studies, but to be honest, I'm practitioner, so I'm working mostly in a field with athletes. So these stuff are originally from the clinical practice. Hı. Evet, ve intraabdominal basıncın iyi bir omurgada stabilizasyon yarattığı ile ilgili benim doktora çalışmamda epey fazla doktora sürecimde epey fazla çalışma ürettik. Ancak bunlar şu an size anlattıklarım aynı zamanda ben uygulayıcı da olduğum için sporcularla yaşadığım deneyimler, sporcularda gördüklerimi anlatıyorum sizlere. So again, in this course, there will be a lot of practice, and we will try to cover like the rehab phase of our athletes or normal population, but also the performance phase. So we will do both easy positions and positions with heavy load. Evet. Yani biz dediğimiz gibi hem performans hem de rehabilitasyon alanında uygulamamızı yapacağız kursumuzda ve hem işte kolay kısımları yani bir rehabilitasyon kısımları gibi hem de yani hem rehabilitasyon kısmını işleyeceğiz hem de performans kısmını işleyeceğiz. Yani performans kısmında da hani kişilerin iyi yapabildiği şekilde ve yüklemeyi de hani ağır yükler kaldırdığı zaman nasıl iyi yapabileceklerine bakacağız. So thank you for your attention, and if you have some questions, we have still a few minutes. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa hala birkaç dakika var arkadaşlar sorular için. Sohbet kısmına yazabilirsiniz sorularınızı. Sesle ilgili problem olmuş muydu? Herhalde sonradan olmadı. Dikkat görmemişsiniz. Tamam. Sorusu olan varsa mikrofonu açıp da sorabilir.
yardımcı olurum çevirme kısmında. Türkçe de İngilizce sorabilirsiniz. Thank you for a great presentation. I think it's a very good sum up and very informative for all of us. Cool, thanks. So really, no questions? For now, just thank you. Okay. I think it was super clear, so no one has a question in their mind. Evet. So, if there are no questions, so thank you again for inviting me. This is something what is my passion to combine the strength training with like rehabilitation principles. This is what I'm doing every day, and I will look forward to the course if we will meet. Thank you. Eğer sorunuz yoksa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Benim için bu bir tutku. Yani her gün kliniğimde işte kuvvet antrenmanlarıyla rehabilitasyonu ben bir arada kullanıyorum. Ve hani sizlere bunları anlatmakta oldukça keyif verdi. So can we also tell a little bit about the course, the live course, about the dates or Okay. So, the strength training one will be organized. So it's Istanbul, and I will just tell you correct date. It's actually March 27th to 29th, so last weekend of March 2026. So it's 3-day course in Istanbul. okay. 27 to 29, right? Okay. 27th to 29th. Okay. 2026 Mart 27-29 Mart arasında DNS Kuvvet seviye 1 olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Yakup gelecek Prag'dan. In the DNS strength training one, we will cover mostly symmetrical positions. So there'll be a lot of like symmetrical stuff from DNS, but also a lot of symmetrical position from strength training. So deadlifts, bench presses, pull-ups, push-ups, kettlebell swings, and all of these traditional positions. Evet. DNS kuvvet antrenmanında DNS'in simetrik pozisyonlarını da kullanıyoruz. Aynı zamanda kuvvet antrenmanlarındaki yani kuvvet antrenmanlarında yapılan egzersizleri de kullanıyoruz. Geleneksel egzersizler, squat, bench press, deadlift, işte barfix çekme, şınav, kettlebell'le olan hareketler gibi geleneksel egzersizleri işliyoruz. In a strength training two, which is like a second part, there's a focus to the asymmetrical positions. So from DNS, but also from strength training. So from oblique sits to unilateral pulling, pushing, squatting, and so on. So the strength training two is targeting the asymmetrical loading. Evet. Ve DNS kuvvet antrenmanı seviye 2'de de daha çok asimetrik pozisyonlara odaklanıyoruz. DNS oblik oturmalarda işte unilateral çekme, unilateral itme egzersizleri gibi. Yani ikinci seviye biraz daha asimetrik egzersizlere yönelik oluyor. In all of these courses, the main goal is practice. So at the beginning, we are covering a little bit of things from neurophysiology and developmental kinesiology to kind of understand why these things matter. But the rest of the course is mostly practical. Ee, yani DNS 1 ve 2 ikisi de kuvvet 1 ve 2 ikisi de uygulamalı eğitimler. Nörofizyolojik temellerin ve gelişimsel kinezyoloji teorik olarak anlatılsa da ya anlatılıyor ancak yani temeli anlamamız açısından ancak diğer tüm kısmı uygulamalı eğitimden yani egzersizler ve uygulamalı birebir Yakup'un egzersizlerinden yani Yakup'un tarif ettiği egzersizlerden ibaret. So this course is suitable, like logically for trainers and coaches, but also for physios or clinicians who are treating athletes. So they need to understand the principles about training and principles about performance, or for PTs who wants to kind of
cross the gap between the rehab and between the training because there's always like a gray zone that there's like rehab and then nothing and then there's training. Ve bu eğitim antrenörler, koçlar aynı zamanda fizyoterapistler için uygun bir eğitim. Fizyoterapistler için özellikle sporcularla çalışan fizyoterapistler antrenmanın prensiplerini veya egzersizin prensiplerini de yine kullanabiliyorlar uygulamalarında. Antrenörler için de işte rehabilitasyondan sonraki aşamadaki o boşluğu dolduran bir eğitim oluyor. O şekilde kullanabiliyorlar. Cool. Okay. So the question come up on the chat. Do we have time for a couple of them or? Yeah, we have still like 8 minutes. Cool. Öğretmeniz, okey. Evet, 8 dakikamız var. Sorduğunuz soruları arkadaşlar yavaş yavaş soracağım. Ön çapraz bağ ve menisküsümde kova sapı yırtığı yaşadım. 5. ayındayım. Antrenmanlarımda nasıl ilerlemem daha iyi olur? Doktorum %70 yoğunlukta antrenman yapmamı söylüyor. Bu doğru olur mu? Şimdi bu biraz farklı bir soru. Diyeniz yani bu bağlamda bir soru değil. E, Ama yine ben sorayım. Ancak hani biraz rehabilitasyon protokolüyle alakalı. Evet. So the question is about Um, okay. About the meniscal injury that she experienced 5 months ago, and there's a bucket handle tear Hmm. and ACL tear, Hmm. and she's asking how can she progress with the exercise. The doctor said the 70% of the intensity. Is it? Do you think is it okay for to work in 70%? So I'm expecting that there was ACL repairments and meniscus repairments. So there was a surgery. No information. Şey, I think there is conservatively, right? Because she didn't say that. Okay, okay. So in these scenarios, your passive structures are already like injured, right? So it will be very important to start in middle positions. So you cannot push your knee into the end ranges. So we are using very often like isometric split squatting, for example, to kind of restore hamstrings and quadriceps function. And according to DNS, we will focus in these cases also a lot to the proper foot load because it will gives you more afferentation to stabilize the whole leg. Evet, burada şöyle ameliyat olmadığınızı varsaydık. Ameliyat olmadığınız yani zaten yaralanmış bir pasif doku olduğu için buradaki önemli olan yapı pasif dokuları çok da fazla yüklememek yani çok da fazla sıkıştırmamak. Özellikle son range'lerde diz ekleminizi zorlamamanız gerekiyor. Oraya doğru ittirmemeniz gerekiyor. Onun için de izometrik split squat gibi egzersizler kullanılabilir. Ya da hamstring ve quadriceps lere yönelik de bir program yapılabilir. DNS'de aynı zamanda uygun bir ayak yüklemesine de çalışıyoruz. Yani DNS ayak yükleme prensiplerine göre. Bu da size daha iyi bir girdi verip stabilizasyon girdisini ya da algısını daha iyi sağlamanıza yardımcı olur. It's hard for me to say how much load the leg can tolerate, if it's 70% or more, because you need to do assessment and you need to see like how much you can load it. Because if there's already injury, you have to respect it. So you have to go slowly. So not sure if it's 70% is okay or not. Usually, from my perspective, in a long term, we should be able to go almost in a full function if it's only ACL. If there's a meniscus tear and big one, usually there will be some limitation in range of motion. So it means no full squatting, for example, or you should avoid some kind of like pivoting in a tennis or something like that. So I'm expecting some limitations. So weightlifting, yes, but some sports activities, probably there will be limitations. Ve yani ne kadar tolere edebileceğinizle ilgili bir kesin bir şey söylemek zor. %70 olarak hani yüklü veya daha fazlasını yüklemenizle ilgili değerlendirme yapmadan söylemek zor. Çünkü yaralanmanıza göre bu değişebiliyor.
Benim tecrübelerime göre uzun dönemde olmuşsa artık sadece ACL yaralanması geçirmiş, çapraz bağ yaralanması geçirmiş birinde tam olarak hareket sınırında çalışılabilir uzun dönemde. Ama buna ek bir menisküs yaralanması da geçirilmişse o zaman hareket sınırlaması sağlanabiliyor. Yani bu sefer işte tam squat yapılmaması, işte tam işte pivoting yapılmaması tek ayak üzerine dönüşlerde vesaire. Yani onların yapılmasına dikkatli olunması gerekiyor. Ee, Özellikle ağırlık kaldırma konusunda sorun yok. Ama sportif aktiviteler için önemli. Yani bir sorun yani değerlendirme yapmak ve ona göre yüklemede yavaş olmak daha önemli olabilir. I hope I answered, but it's very hard for me because I don't know about this case more, so definitely more assessment needs to be done. Yani sizi hani değerlendirmeden de net bir şekilde hani söylemem zor şeklinde söyledi. Okay. There's one short question. İki ayrı soru olarak sorayım. Do we düzeltçi egzersiz mi öğreniyoruz? E, do- by the DNS strength course, do we also have information about the corrective exercise? So do you teach us the corrective exercise? Yeah, yeah. So the whole point is assess. So you will assess squat, for example, then or deadlift, doesn't matter, pull up. So you will identify problems and then you will use corrective exercise at the beginning, which is typical DNS positions. So you can focus to the proper position of the scapula, proper position of the foot, proper bracing. So this is like a first round of corrective exercise. Evet, yani ilk başta neydi? Değerlendirme yapıyorduk. Hepsinin bir parçası olarak değerlendirme yapıyorduk. Değerlendirmede mesela squat, deadlift gibi ya da işte barfix gibi, şınav gibi ve bunlara göre belirlediğimiz şeyleri korektif bir başlangıçla sağlayabiliyoruz. Mesela DNS pozisyonlarını alıyoruz. İşte ayağını, işte bracing manevralarını, kürek kemiklerini vesaire onları düzelterek bir uygulamayla devam ediyoruz. But after that, we will use these principles from corrective exercise and we will apply them into the strength training. So you will use the same principles but under the load with heavy bars. So you will be able to train them actually. So it means raising functional capacity. Evet. Ve sonrasında da şunu yapıyoruz. Biz işte korektif egzersiz prensiplerinin hepsini kullanıp bunları hepsini kuvvet antrenmanlarına entegre ediyoruz, uyguluyoruz. Yani aynı prensipleri bu sefer yük altında yapmasını istiyoruz. Bu şekilde de kişi fonksiyonel kapasitesini artırabilecek bir şekilde kendini geliştirebiliyor. Yani yüklenebilmiş oluyor. Okey. Evet, son soruyu arkadaşlar soruyorum. Sakrum çatlağı ile ilgili. Ee, Sakrum çatlağı yaşadım. Ne yapmam lazım? I have a sacrum fracture, so what should I do? Which fracture? Sacrum. Sacrum fracture. Hard to say. I mean, it's healed already or still there? No information. Yani Okay. iyileşti mi? Hala orada mı? So very broadly answer. If the fracture is healed and there's no like dislocation, like there's probably no compromises. But if the fracture is already there, you should definitely respect the pain and respect some kind of suggestion from the orthopedic surgeon. But if it's sacrum, it will be crucial to stabilize properly the pelvis. So I will try to do some gentle loading with targeting pelvis stability, but it's very hard to answer. Okay. Evet, eğer kırık kaynamışsa ya da kaynamamışsa göre değişiyor. Yani bir dislokasyon yoksa e, veya varsa yani bu durumda eğer
kırık hatları kaynamamışsa o zaman mutlaka tabii ki ağrıya ve doku iyileşmesine yönelik bir ortopedistin de takip ettiği bir süreçte ilerlemek daha doğru. Ancak şu da var, yani iyileşmiş bir durumu da yine göz edersek. Sakrum söz konusu olduğunda pelvis stabilizasyonu da oldukça önem kazanıyor. O yüzden çok işte yumuşak bir şekilde pelvik stabilizasyonu da yüklemek iyi bir süreç olabilir. Okay. The last question. Yeah, okay. I can ask the last question. Evet, son soruyu arkadaşlar soruyorum, sonra bitireceğiz. Diş eğitimi klinikte çalışan arkadaşlara faydalı olacak mı? Diş eğitimi. Ha, faydalı olacak mı? Yoksa sporcu sağlığı ile ilgili fizyoterapistlere mi yönelik? DNS eğitimi, pardon. Ee, okay. So the is it beneficial for cl- the DNS course about the DNS course? Is it beneficial for the physios who works in the clinic, or only just working in the athletes or the athletes' health? So is it only for athlete health? So how do you say? So, it's very practical. So even if you are a clinician and you are not working in a gym or with athletes, still we will cover there how to load also like the injured patient. But I think if you are not working with any additional weight, so you don't have any small kettlebell in your office, something like that, so you are really doing just manual stuff mostly in a hospital, it's better to underwent clinical course or exercise course. So if you're really not using any like additional weight and you're really doing some acute care in a hospital, in that case, clinical course would be better because in clinical course there is more like a hands-on stuff and more just body weight and low positions. In this course, we will trying to grab the DNS positions, but to move more, to be more active and to load them also. Evet. Yani tabii ki eğer spor salonu çalışmıyorsanız ya da sporcularla çalışmıyorsanız, sadece klinik ortamda çalışıyorsanız da uygulama yani sizin için uygulanabilir olabilir. Çünkü biz yaralanmış bir dokuda nasıl yüklenildiğini öğretiyoruz. Eğer yani işte kettlebell yani herhangi bir yük ile çalışmadığınız bir klinikteyseniz, yani bir sadece manuel uygulamalar yapıyorsanız kliniğinizde, herhangi bir işte ağırlık yok ya da kettlebell yok gibi ise hastanede mesela çalışıyorsanız bu şekilde klinik eğitim daha, yani DNS-A eğitimi daha mantıklı olabilir. Çünkü DNS-A eğitiminde daha hands-on uygulamalar, işte daha düşük vücut ağırlığıyla olan uygulamalar, daha düşük pozisyonlardaki uygulamalar gibi daha kliniğe yönelik, kliniği daha iyi sağlayabilecek uygulamalar var. Biz bu eğitimde biraz daha bunların üzerine yük eklemiş oluyoruz. Ama yani genel bir popülasyon, yani ağırlıkla çalıştırıyorsanız kişilere hem klinik hem de DNS kuvvet eğitimi ikisi de faydalı olacağını söyleyebilirim. Cool. Okay. Thank you so much, Jakub, for answers and the presentation. Thank you So, for having me. Um, uh, have a nice evening and hope we will see each other on March or later. I hope so. Looking forward to it. Thank you. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mart ayındaki eğitimde de umarım görüşmek üzere ya da sonraki eğitimlerde. Herkese iyi akşamlar. Cool. Bye everyone. Have a nice evening.